Merhabalar dostlar. Bugün Türkiye dahil dünyanın dört bir yanında bayram havasında kutlanan, meydanların dolup taştığı 1 Mayıs'ın ardında aslında büyük bir trajedi ve kararlı bir mücadele yattığını biliyor muydunuz? Peki her şey nasıl başladı? Günde 16 saat çalıştırılan işçiler nasıl oldu da dünyayı değiştirecek bir hareketi başlattı? Gözlerinizi şu puslu, siyah beyaz Chicago sokaklarına dikin. 1880'li yılların Amerika'sına. Bacaların tüttüğü, demir yollarının şehri parçaladığı, fabrika düdüklerinin insan hayatını yöneten tek saat olduğu bir dönem. Yorgun, paslı, kirli, umutsuz ama hala ayakta dimdik duran o işçi kitleleri. Onlar bugün İşçi Bayramı dediğimiz günün asıl kahramanları. Şimdi o karanlık hikayeye geçelim. Sadece daha iyi bir hayat istiyorlardı, sadece alın terlerinin karşılığını almak, çocuklarını aç yatırmamak, güneşi görmeden girdikleri fabrikadan akşam güneş batarken çıkamamanın utancını silmek istiyorlardı. Ama karşılarında koskoca bir sanayi devrimi vardı ve bu devrimin acımasız kuralları insanı kömür kadar tüketilecek bir kaynak olarak görüyordu. Aslında tıpkı bugünlerde olduğu gibi. İşte tam bu karanlığın ortasında bir umut ışığı çaktı. 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat hayat. Haykırışı ilk kez sokaklarda yankılandı. Bugün kutladığımız 1 Mayıs'ın temelinde o basit ama devrimci formül. Aslında insan onurunun yeniden tanımı vardı. Ve bu formül bir gecede değil, işkenceyle, sürgünle, kurşunla ya da idam sehpalarında yazıldı. Gelin şimdi 1884 yılının Aralık ayına gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde işçi sendikaları ve örgütleri artık dayanılmaz hale gelen koşullara karşı tarihi bir karar aldılar. 1 Mayıs 1886'dan itibaren bütün işçiler günde 8 saatten fazla çalıştırılamayacaktı. Sizce bu talebi kim duyurdu? Fabrika sahipleri mi, hükümetleri mi? Hayır. Bunu duyuran işçilerin ta kendileriydi. Eğer patronlarımız bu hakkı bize vermezse biz grevle alacağız dediler ve o gün geldi. 1 Mayıs 1886 sabahı Chicago'da tam 500.000'a yakın emekçi işçi iş bıraktı. Sadece Chicago değil, bütün ABD genelinde 350.000'den fazla iş aynı anda bütün makinaları durdurdu, hayat felç oldu, hayal edin. Limanlar susuyor, trenler yürümüyor, fabrikalarda kazanlar soğuyor. Elbette bu barışçıl bir kalkışmaydı. İşçiler sadece yeter artık demek istiyordu ama taşlar yerinden oynayınca iktidar sahipleri sermaye ile birlikte panikledi. Gözlerini diktikleri o kader günü 4 Mayıs Chicago'nun kalbindeki Haymarket Meydanı. Kalabalık yine toplanmış, konuşmalar yapılıyor, yağmur çiseliyor, her şey sakin. Polis mitingi dağıtmak için yaklaşıyor ve ansızın ortalığı yırtan bir infilak. Kimin attığı asla belirlenemeyen bir bomba, korkunç bir kaosun fitilini ateşliyor. Patlamayı duyan polis anında ateş açıyor, işçiler panik içinde kaçışıyor, onlarca kişi yerde can veriyor, yüzlerce kişi yaralanıyor. O meydan bir anda kan gölüne dönüyor. İşte asıl hikaye bu patlamadan sonra başlıyor. Çünkü olayın faili bulunamayınca iktidar tüm öfkesini işçi hareketinin liderlerinden çıkartıyor. 8 işçi lideri tutuklanıyor. Yargılama tabii ki bir tiyatrodan farksız. Uydurma deliller, taraflı tanıklar, nefret dolu bir savcı ve hakim. Duruşma salonunda adalet diye bir şey yok. Sonuç 4'ü idama mahkum ediliyor. Bu 4 isimden August Spiest, Albert Parsons, Adolf Fischer ve George Engel. 11 Kasım 1887 sabahı Chicago hapishanesinde dar ağacına yürüyorlar. Son sözleri ne mi? Bugün beni susturan ses yarın milyonların sesi olacak ve gerçekten de öyle oldu. O idamlar 1 Mayıs'ı unutulmaz bir direniş efsanesine dönüştürdü. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, bütün dünyada işçiler artık bu tarihi bir bayram, bir kutsal gün olarak anmaya başladı. Haymarket'in kurbanları aslında kanlarıyla bugün kutladığımız 1 Mayıs'ın temel taşlarını ördü. Bir bomba patladı, bir dar ağacı sallandı ama o direniş ruhu asla sönmedi.
Tam tersine alevlendi ve Atlantik'i aşarak Paris'e, Londra'ya, Berlin'e, oradan İstanbul'a, İzmir'e ve dünyanın en ücra köşelerine yayıldı. 1889 yılının Temmuz ayında Paris'te toplanan 2. Enternasyonel dünya işçilerine haykırdı. Haymarket şehitlerini unutmayın. Onların anısını yaşatmak, mücadelelerini büyütmek için bugün 1 Mayıs bundan sonra bütün dünyada birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanacak. Bu karar oy birliğiyle alındı. Ve ertesi yıl 1890'da Avrupa'nın dört bir yanında sokaklar yeniden işçilerle doldu. İşte o gün bugündür 1 Mayıs sadece bir takvim yaprağı olmaktan çıktı, mazlumların, ezilenlerin, alın teriyle geçinenlerin ortak dili haline geldi. Peki ya bu ateş Osmanlı topraklarına ne zaman sıçradı? 1905 yılı İzmir. O dönem imparatorluk henüz uyanık, işçi hareketleri kısıtlı. Ama Selanik'ten İstanbul'a, İzmir'den Adana'ya kadar birçok işçi bu yeni bayramın ne anlama geldiğini biliyor. İzmir'deki bir grup Rum, Ermeni ve Türk işçi ilk kez 1 Mayıs'ı açıktan kutlama cesareti gösteriyor. Ellerinde pankartlar, dillerinde marşlar. Tabii ki kolluk kuvvetleri hemen müdahale ediyor, çok sayıda tutuklama oluyor ama işte o kıvılcım bir kere düşmüş. Ardından 1908 Jön Türk devrimi sonrası kısa süren bir özgürlük havası 1909'da İstanbul'da ilk legal 1 Mayıs kutlamalarının yapılmasının önünü açıyor. Sonra dalgalı yıllar başlıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1 Mayıs önce Bahariye adıyla sıradan bir bahar şenliğine dönüştürülmek isteniyor. Sonra 1935'te Halk Bayramı adıyla resmileştiriliyor ama elbette işçilerin hak talepleri hep ikinci planda kalmak şartıyla 1970'lerin devrimci rüzgarıyla yeniden meydanlara dökülen Türkiye işçi sınıfı 1977'nin 1 Mayıs'ında Taksim Meydanı'nda yüz binlerce kişiyle tarihin en büyük kutlamalarından birini yapıyor. Ne yazık ki o günde Amerika'da olduğu gibi kan var. Kimliği belirsiz kişilerin aslında kim oldukları belli de neyse kalabalığa ateş açmasıyla 34 kişi can veriyor. Tam 136 kişi yaralanıyor. 1 Mayıs Türkiye'de bir süre sonra yeniden yasaklanıyor. Ancak 2010'lu yıllarla birlikte Taksim'den başka bir arenaya taşınarak da olsa milyonların sesi olmaya devam ediyor. Çünkü 1 Mayıs'ın kalbindeki o ateş hiç sönmedi ve sönmeyecek. Şimdi bugün ekranınıza yansıyan görüntülere bir bakın, haberleri açın. İster İstanbul'da, ister Berlin'de, ister Buenos Aires'te, ister Tokyo'da olsun her 1 Mayıs'ta yüz binlerce insan aynı duyguyla meydanları dolduruyor. Tüm emekçilerin ve çalışanların bayramı kutlu olsun. Chicago'nun o soğuk puslu sabahında iş bırakan yarım milyon cesur ruha, Haymarket'te haksız yere ilan edilen o 4 devrimci öndere, 1977'de Taksim'de katledilen 34 cana bugün hala daha iyisini hak ediyoruz diye sokakta alan herkese saygı duymak zorundayız. Sizce 1 Mayıs sadece bir izin günü mü yoksa senin hakların için mücadele etmen gereken özel bir gün mü? Biliyorsunuz Türkiye'de bu resmi olarak kutlanan bir güne dönüştü. Her 1 Mayıs aslında bir başlangıçtır. İzlediğiniz için teşekkürler.